Herkese merhaba, ben Bahadır. V-Red başlangıç serimizin son bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sahnemizin içerisine bir kamera oluşturup bunun özelliklerine bakacağız. Son olarak da render ayarlarını inceleyip bir render oluşturup sürecimizi tamamlayacağız. Şimdiden herkese iyi eğlenceler. Hadi başlayalım. Evet, environment'ımızı kurduk, ışıklarımızı hazırladık, materyaller burada, her şeyimiz hazır. Şimdi ise son olarak kameramızı hazırlayalım. Aşağıdan kameramızı açalım, kamera editörümüzü ve önce bir penceremizi inceleyelim, ne var. Gördüğünüz gibi 4 tane default kamera bizle beraber geliyor. Bunları SceneGraph'ın içinde de zaten fark etmişsinizdir. Perspektif kameramız bizim sahne içerisinde dolaştığımız default kameramız. Front, side ve top view'lar Navigation Cube'de de eşleştiği üzere side view'larımız. Kamera özelliklerinden biraz bahsedelim. Fakat burada 3 tane sekme görüyorsunuz. Bunların hepsine teker teker değinmeyeceğim. Çok fazla özellik var. Fakat işe yarayanlara biraz, işimize yarayacak olanlara biraz bakalım. Create'e geldim, kamera dedim. Gördüğünüz gibi frame'i oluştu bile ve çift klik yaparak kameramı aktifleştiriyorum. Şimdi beni ne karşılıyor bir ona bakalım. Wireframe arkadaşlar bütün sahneyi wireframe olarak görmenize yardımcı olur. Bu selection'dan bağımsızdır. Projection modumuzda perspektif ve ortografik oldukça bizim proje içerisinde kullanışlı iki modumuz. Field of View ise bizim görüş açımızla alakalı bir şey. Bu 50-55 yani 50-55 yine sahnenize ve environment'ınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bizim için şu an 50-45 uygun gözüküyor. Viewing arkadaşlar kameranın transform ayarları. X, Y, Z ekseninde dilediğiniz şekilde oynatabilirsiniz buradan. Yine rotation'ı da mevcut ama zaten mouse'la hareket ettirdiğinizde burada da otomatik olarak güncelleyecektir. Lenslere gelelim. Focal length arkadaşlar sizin kamera sensörünüzle lensleriniz arasındaki mesafe. Ben lens olarak standart 35 mm kullanıyorum. Bildiğiniz burada sizin daha iyi bildiğiniz şeyler varsa veya tercih edebileceğiniz bazı kamera lensleri mevcut, sensörleri mevcut. Oradan kullanabilirsiniz. Burada roll'a geleyim. Roll kamerayı kendi ekseni etrafında döndürmekle alakalı. Sahnenize göre işe yarayabilir. Deep of Field bizim detay açılarımızı veya güzel etkili shotlar almamızı sağlayan güzel bir özellik. Bunu tepeden de DOF olarak açabilirsiniz. Fokus yapmak istediğiniz yere çift klik yapmanız lazım. F-stop şiddeti, focus distance mesafesi. Arkadaşlar motion blur diyelim ki arabamız gidiyor ve tekerlerimize dönme animasyonu verdik. Bu onları aktif ediyor. Şu an bizim sahnemizde yok ama ileride örnek olarak gösterebilirim. Position'a geldiğinizde display kamera ve display aim'si kapatırsanız sahne içerisinde kameranız görünür olmaktan çıkar. Şöyle göstereyim. Diğer kamerama geldim. Bu şu an oluşturduğum kamera adlı kameram. Eğer bunu seçip kapatırsam sahne içerisinde yok oldu. Şöyle tekrar göstereyim. Image Processing'e gelelim. Burada bizim default ayarımız Reinhardt Luminance. Bugün bunu kullanacağız. Burada exposure'ından kontrastına bazı ayarlar yapabiliyorsunuz. Color Correction yine burada da var arkadaşlar. Kameranızın ayarlarını, renk ayarlarını buradan düzenleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi bunları çok sahne içerisinde yapmak istemiyorum. Özellikle environment'ta, fakat kamerada işinize yarayabilir. Hele ki birkaç tane kameranız varsa dokunmanızda hiçbir sakınca yok. Çünkü environment'ınızı korumuş oluyorsunuz. Kamerayı değiştirmek çok daha kolay. Glow'a gelelim. Glow sevdiğimiz bir özellik. Bunu enable edersek özellikle farlarımız için, hele ki stoplar için çok güzel, keyifli bir kullanım sunuyor. Ayarlarını buradan
yükseklik, büyüklüğünü veya yoğunluğunu gönlünüze göre, sahnenize göre ayarlayabilirsiniz. Sahne içerisindeki bütün ışıklar için, bütün yansıyan ışıklar için, parlayan ışıklar için geçerli. Şöyle göstereyim. Mesela birazcık abartayım size'ını. Gördüğünüz gibi environment'ımın ışığı da bu etkiyi alıyor. Hemen altında glare var. Glare da süzmemiz bizim. Yine aynı şekilde glow gibi çalışıyor. Kameranın gördüğü bütün ışık yüzeylerine fark ettiğiniz gibi yansımalardan veya buradaki parlak yüzeylerden aynı etkiyi görebilirsiniz. Yine bakın environment ışığımız da bu etkiyi yedi. Biri distance'a bağlı, diğeri ise yüksekliğe bağlı. İki tane yapay sis oluşturabiliyoruz. Böyle özelliklerine geçelim. Tepeden açtım. Özellikleri de distance'ımı arttırırsam, distance dediği kameraya olan mesafe. Mesela buradan biraz uzaklaştırdım. Alttakini de açtım. Alttakinin de yüksekliğini buradan kısarak yere de hafif verdim. Şöyle bir environment'ıma tekrar bir dokundum. Ray Tracing modumu açıp şöyle biraz daha temiz bir environment yaratmaya çalıştım. Arkadaki ışıktan vesaire kurtulmak için. Kamera açımı ayarladım. Şimdi render'a basmadan önce şöyle bir render settings'e bakalım. Unutmayın ki burada yapacağınız birçok ayar sizin bilgisayar performansınızla, donanım performansınızla ilgili. O yüzden olabildiğince ortalama hızlı bir sonuç için yüksek kalite bir render almaya çalışacağız. 2K'ya basıyorum. DCI 2K'yı seçtim. Resolution'u da 72'de bırakıyorum. Burada şu an render formatımız PNG. Eğer background'ı kapatıp yani sadece aracı PNG almak istiyorsanız burada is visible'ı kapatıyoruz. Bu sefer artık environment'ımız arkada gözükmeyecek. Sadece PNG olarak ışık yansımalarıyla ve ortam hesaplaması ve gölgesiyle alacağız. Eğer gölgeyi de istemiyorum diyorsanız gölgeyi de kapatabilirsiniz. Diyelim ki PNG modu background istemiyorum. Is visible'ı kapattım. Export alpha channel'a tıklamazsanız aracınız background, burada gördüğünüz background color'la gelir. General settings'e gelelim. Burada samples'ınızı yükseltirseniz arkadaşlar, şöyle bir 1024 falan yaparsanız mükemmel olur ama işte donanımınızı bilmiyorum. Sonra 5 saat ya bu niye render olmadı, nerede hata yaptım noktasına düşmeyin. Settings'lere de bir göz attık. Çok bir şey yapmadık. Zaten render boyutunu ayarladık. Dediğim gibi şimdilik default bir render basacağız. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Özellikle Ray Tracing renderında. Bunu bu arada Ray Tracing 8'de OpenGL'de de basabilirsiniz. Transform, Boundings, Wireframe gibi özellikleri kapatmayı unutmayın. Yoksa Transform özelliği, diyelim ki Transform'um açık. Şu objem seçili. Arkadaşlar gizmonuz renderınızın ortasında böyle laps diye çıkıverir. O yüzden bunları kapatmayı unutmayın. Ve Anti-Alias tool'unu mümkün olduğunca en son açıp ilk önce kapatın. Ne demek istiyorum? Yani şu an Anti-Alias'ımı da açarsam yapacağım işlemler daha çok kasacaktır. O yüzden mesela penceremi bile açmadan önce açmıyorum. Render penceremi açtım. Anti-Alias'ımı açıyorum. Ve şimdi arkadaşlar direkt render'ımı tıklıyorum. Render'ımız sonuçlandı. Benimkinin süresi yaklaşık 3-4 dakika aralığında oldu. Ve şöyle bir sonunda elde ettiğimiz şu sonuca bir ufacık bir bakalım ve değerlendirelim. Overall'a baktığımda ışık ve gölge dengesini yeterli görüyorum. Yani bu ne demek? Obje, ürün olması gerektiği yerlerde gölge kendini anlatıyor. Hangi yüzey arkada, hangi yüzey önde, ışık yüzeyleri nasıl geziyor ve yüzey formlarını doğru anlatıyor mu gibi detayları kastediyorum. Overall'da araç kendini anlatıyor. Formunu görebiliyorum. Detaylarını inceleyebiliyorum. Default bir ayar için oldukça yeterli. Dediğim gibi 3-4 dakika süper bir süre. Yer yer gözüme çarpan kendi sahnemde, eminim ki sizinki aynı değildir. Birebir olmayacaktır aynı. Gözüme çarpan şeyler olsa da bunlar hiç problem değil. İşte diyelim ki arka teker yüzeyindeki ışık
veya camı ortadan kesen ışık veya burada peş peşe yan yana şurada eksik kalan bir ışık veya farklı tonlardaki ışık yüzeyi çarpan şeyler diyeyim. Bunlar hallolabilir şeyler. Lütfen sizde de böyle şeyler varsa hiç canınızı sıkmayın. Çünkü şunu da unutmayın arkadaşlar. Çiğ bir render asla yeterli değildir. Bütün renderlar bir post proses süreci ister. Nedir bu post proses? Yani renderımı aldım. Photoshop'ta biraz ışık, biraz gölge. Fazla istemediğim burada bir gölge mi oluştu? Orayı silme, temizleme, ekleme. Bunlar arkadaşlar bu sürecin doğal akışıdır. Ama ben başından sonuna bir red içerisine attığımız bir datadan stüdyo ortamında oluşturduğumuz güzel albenili bir araca dönüşme sürecinin keyifli geçtiğini düşünüyorum. Umarım öğretici olmuştur. Hatta lütfen siz de kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Veya kendi keşfettiğiniz veya sorunuz olursa yorumlarda paylaşın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.